Evet arkadaşlar, Örgülüm YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle birlikte kağıt ipten çalışacağım mini bir çanta yapacağız. Günlük kullanımda oldukça rahat, anahtarlarınızı, telefonunuzu, küçük eşyalarınızı koyabileceğiniz, günlükte kullanabileceğiniz şık bir çanta, mini bir çanta tasarlamış olacağız sizlerle. Evet, malzeme olarak bakın şöyle bir kağıt ipim var. Sarı rengini kullanacağım. Açık renk tercih ettim sizin için. 3,25 numara tığ kullanıyorum ben. Siz isterseniz bu 3,25 numarada 3,5'la da örebilirsiniz. Eliniz çok gevşekse 4 numarayla da örebilirsiniz. Pardon, eliniz çok sıkıysa 4 numarayla da örebilirsiniz. Tam tersini söyledim. 2 tane şöyle aparata ihtiyacım olacak kenarlardan tutturmak için. Ön tarafına şöyle bir düğmem olacak. Bakın şu şekilde. Ve çıt çıta ihtiyacım var. Bu şekilde kullanacağız bunları. Şimdi dilerseniz başlayalım. Başlamadan önce de küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Şu an beni izleyen arkadaşlarım, kanalıma abone değilsiniz. Lütfen desteklerinizi bekliyorum. Abone olmayı unutmayın. Şimdiden herkese çok çok teşekkür ederim. Şöyle elimde 2 tane yumak olacak. Bakın şu şekilde. Ben bunu tek kat çalışmayı düşünüyordum. Fakat 2 kat yaparak çalışalım arkadaşlar. Daha güzel, daha farklı dursun. Şimdi ben 3,25'te bunu çalışacaktım. Tek kat çalışsaydım 3,25'te çalışacaktım. Siz öyle yapın tek kat çalışırsanız. Fakat ben 2 kat çalışacağım için 4 numarayla ikisini öreceğim için 4 numara ideal olacak arkadaşlar. 2 kat yapacağım. Hemen iki ipimin de ucunu birleştirerek şöyle çalışmama başlamak istiyorum. Evet, 2 kat ipimi aldım. Şimdi şöyle çevirdim. Bu kısma 8 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 şöyle netleşsin. 5 6 7 8 zincirimi çektim. 8 zincirimden sonra 8 zincirimden sonra geriye dönerek 7. zincirden başlayarak sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5 6 ve şöyle 7. sık iğnemi de ilk zincirin içerisine yerleştirdim. Şimdi toplamda 7 tane sık iğne elde ettik. Bir tanesi burada kenara gitti, 8. zincirimiz. 7 tane sık iğneden sonra bu ilk zincirin içerisine 7.'yi yaptık ya sık iğnemizi. Tekrardan buraya girerek buraya 2 tane, yani toplamda 3 tane sık iğne. Bu biri yaptık zaten. 1 2 bir tane daha aynı yere. 3 tane bakın sık iğnemi buraya yerleştirdim. Şimdi sık iğnelerin karşılığına denk gelecek şekilde tekrardan karşıya geçip toplamda 6 tane sık iğne yapacağım. 1 şuradaki ipi de içeriden gizliyorum bakın. 2 şöyle 3 4 5 ve 6. Şimdi 6 tane sık iğnemi yaptım. Şuradaki o ilk zincirin içerisine geçişimi yaparak, yani en başa, toplamda buraya yine şurada nasıl artırma yaptım. Burada da arkadaşlar 3 tane artırma yapacağız. 1 2 ve 3. Evet, şimdi burada 6 tane, burada 6 tane, burada 3 tane, burada da 3 tane sık iğnemiz oldu. Toplamda 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 tane sık iğnemiz mevcut. Şimdi
Bir sonraki aşamada hiç bakın ilmek kaydırma yapmadan, sıra kapatmadan ikinci sırama şu şekilde geçeceğim. İkinci sıram için devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 6 sık iğnemden sonra bu köşede 3 tane sık iğnemin içerisine çift batarak toplamda 3 tane sık iğnemi 6 sık iğneye taşıyacağım. 1 2 3 4 5 ve girdi tekrardan 6. sık iğnemi buraya çift battım ve yerleştirmiş oldum. Tekrar 6 sık iğne yapacağız kenar kısmı için. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 sık iğnemden sonra yine bakın kenara geldim. Buralara da çift batarak bu sıramı tamamlamış olacağım. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 sık iğnemden sonra ikinci sıramı da tamamlamış oldum. Şimdi kenar kısmı için arkadaşlar tekrardan şöyle devam edecek olursak 3. sıraya geçtik. 2 3 4 5 6 tane sık iğnemden sonra burada bir tek bir çift. Şimdi şu kenar köşedekiler köşede ikinci sırada battığım çift sık iğnelere geldim. Bakın ilk başlangıcı burası. Burada bir çift bir tek, bir çift bir tek, bir çift bir tekle bitirmiş oluyoruz eğer çiftle başlarsak. Burada bir tek bir çift bir tek bir çift bir tek bir çiftle bitirmiş oluyoruz. Yani tekle başlarsak çiftle, çiftle başlarsak tekle bitirmiş olacağız. Hemen buradan ben çiftle başlamak istiyorum. 1 aynı yere bir çift bir tek yapacağız bakın. Bu 6 tane sık iğneye. 1 aynı yere batıyorum. 3. sıramdayım şu an. Bir çift, bir sonraki yuvaya bir tek. Bir sonraki yuvaya çift batıyorum. 1 aynı yuvaya tekrardan bir tane daha battım. Bir çift. Tekrar bir sonraki yuva için bir tek, bir sonraki yuvaya girişimi yaptım. Bir aynı yere çift battım. Ve burada bakın çiftle başladığım için bir tane tek sıramı oluşturmuş oldum. Sık iğnemi pardon. Şimdi bakın burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane sık iğne köşede yapmış oldum. Tekrar bu 6 sık iğneyi 1 2 3 4
5, 6 ördüm. Şimdi yine burada ne yapmıştık? Bir çiftle başladık. Burada bir çiftle başlayacağız. Burada tekle. Yani karşılıklı çift çift tek tekle bitmiş oluyor. Çiftle başlıyorum. Bir, aynı yuvaya ikinci sık iğnemi yaptım. Bir sonraki yuvaya tek yapıyorum. Bir tek. Bir sonraki yuvaya çift batıyorum. Çok pardon. Şöyle bir çift. Evet, son kez bir tek yapıyorum. Pardon, bir tek. Evet, bir sonraki yuvaya bir çift. Bu şekilde. Son yuvanın içerisine de bir tane tekle köşe kısmını bitirdik. Dediğim gibi yine burada başlangıçta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane köşede sık iğnemiz olmuş oldu. Evet, son kez isterseniz bir artırma daha yapalım. Tekrardan köşe kenar için köşeyi bitirdik. 6 sık iğne yapacağım kenara. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane sık iğnemden sonra ne yapalım? Bir çift bir tek bir çift bir tek yapmıştık. Şimdi iki tek bir çift iki tek bir çift şeklinde örelim burayı. Hemen başlangıçta iki tane tekimi yapıyorum. 1, 2. Bir sonraki yuvaya çift batıyorum. 1, aynı yuvanın içerisine bir tane daha battım. Bir sonraki yuvadan devam ediyorum. 2 tek bir sonraki yuvaya tekrardan bir, evet, bir sonraki yuvaya bir tane çift, bir, aynı yere tekrar battım, 2. Şimdi tekrardan iki tane tekime yerleştiriyorum. 1, 2. Şimdi şöyle bir kontrol edeceğim. Evet, bir iki tane tekim var başlangıçta, bir çift, iki tekim var, bir çift. 6 sırayı tamamlamış oluyor muyuz? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Buraya da arkadaşlar iki tekten sonra bir tane çiftimi oluşturmuş olsam 1 2 3 4 5 6. Evet, buraya en son bir tane çiftimi de yerleştiriyorum. Yani iki tekle başladık. Yine bir tane çiftle bu kısmı bitirmiş olduk. Toplamda sayıyorum tekrardan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane sık iğne yapmış olduk. Kenar kısmı için 6 sık iğnemi yapıyorum tekrardan. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 sık iğnemden sonra şöyle düzeltiyorum, el ütüsü yapıyorum. Evet, şimdi iki tekle başlıyoruz tekrardan. Bakın iki tek buradaydı, iki tek burada. Çiftle bitirdim, çift burada bitecek. Bir sonraki yuvaya ikinci tekimi yaptım. Şimdi çift batıyorum. Bir, aynı yuvanın içerisine çift battım. Bir sonraki yuvaya tekrardan iki tane tek, bir sonraki yuvaya bir tane daha, bir
Evet, bir sonraki yuvaya çift batıyorum. Bir, aynı yuvaya çift battık. Bir sonraki yuvaya bir sonraki yuvaya bakın burada çiftle bitirmiş olacağım. Bir ve aynı yuvanın içerisine çift batarak burada da yine sayalım. Saymadan gitmiyorum bakın. Emin olarak sıramdan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane yine bu sıramızda tamamlamış olduk arkadaşlar. Şimdi burada bir sonraki sıram için bütün yuvalara tek olarak batacağım. Herhangi bir artırma yapmayacağım. Onun için ben hemen bakın işaretleyicimin şöyle ilk sırada takacağım. Yani ilk sık iğnemde takacağım ki karışmasın, bir sonraki yuvam olduğu belli olsun. Bakın burası ilk sıramın başlangıcı. İşaretleyicimi taktım. İşaretleyiciniz yoksa farklı renk ip de kullanabilirsiniz veya aynı renk. Yerini belli edin yeter. 1 2 3 4 Evet, 36 sık iğneyi birebir örmüş oldum. Şöyle düzenleyeyim. Taban kısmını bu şekilde oluşturduk. Evet, kenar kısımlardan bakın arkadaşlar, şöyle katladığım zaman şöyle duracak taban kısmımız. Kenar kısımlardan ben artırma yapacağım. Onun için bakın burada şöyle bir tam bakın buraya geliyor. Artırma yapacağız bu kısımlarda. O yüzden şöyle işaretimi farklı renk ipimi taktım. Buradan da yine tam şu kısımdan artırmamı yapacağım. Evet, buraları kontrol edin ki yanlışlık olmasın. Katlamanızı düzgün yapın. Bakın. Tam ortaya denk geldi. Burada da yine aynı şekilde ortada. Evet, bir sonraki sıradan devam ediyorum. Sadece o iki kenarda artırmamızı yapacağız. Hemen bakın, sıramın başladığı yer. Buraya yine sık iğne ile devam ediyorum. Bir, iki, üç, dört, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Evet, 12 tane sık iğne ördükten sonra tam buradan artırmamı yapacağım. Burada kaç tane artırma yapıyorum? Toplamda arkadaşlar 2 tane. 1 2 tane artırmamı yaptım. Bir sonraki yuvadan devam ediyorum. 1 2 ilmekleri de sayıyorum ki siz de kaç tane yapacağınızı ona göre kontrol edin. 3 4 5 6 7 8 9 10
Şöyle 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17'ciye tekrardan ilmeğim, sık iğnemi yaptım. 17 tane sık iğneden sonra yine buraya arkadaşlar bir iki tane bakın artırmamı yapmış oldum. Geriye kalan 1 2 3 4 5 tane ilmeğimi de bu şekilde ördüm. Şimdi artık burada herhangi bir artırma, eksiltme yapmadan direkt öreceğiz. Toplamda kaç tane ilmeğimiz oldu onu sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ve 38 tane sıramın üzerinde ilmeğim mevcut. Evet, bu 38 ilmeği birebir istediğiniz boyuta ulaşana kadar örebilirsiniz. Ben hemen sıralarımı tamamlayacağım. Kaç sıra yaptığımı sizlere tamamladıktan sonra birlikte sayacağız. Hemen yapıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın bu şekilde çantamın sırasını ilerleterek toplamda kaç sıra yaptım onu sayacaktım sizlere. 1 2 3 4 5 6 sıra bu şekilde, bakın şurası artırma, artırmadan sonra 6 sıra birebir sık iğnelerimi artırmasız şekilde ördüm ve bu boyuta getirdim. Şimdi ölçü verecek olursak şöyle tam buradan ölçtüğümde bakın şöyle 17 santim eni var, genişliği yani. Şöyle ölçtüğümüzde de toplamda 12 santim boy var arkadaşlar. Şimdi ben buradan şöyle yapacağım. İpimi kesmedim henüz. Bakın burada şöyle bir uygulama yapacağım. Burada hemen işaretleyicimi çıkardım. Ve bakın şuradaki ilmeğin iki kanadından değil, tek kanadından, arka taraftaki kanadından geçerek bakın burada şöyle ip kaydırma kullandım. Tekrar arkadan geçerek ip kaydırma, arkadan girerek bu şekilde ip kaydırmalarımızı yapmış olacağız. Bakın şöyle bir görüntüsü olacak. Tekrardan hemen şuraya bir işaretimi yerleştireyim. Sıra belirli ama yine de kafamız karışmasın diye taktım. Şimdi böyle bütün yuvaların içerisine girerek bu sıramı da ip kaydırma tekniği kullanıp tamamlamış olacağım. Ve ipimi kesmiş olacağım bu kısımda. Sonrasında kulp kısmını yapacağız birlikte. Evet, bakın şöyle olacak. Hemen burayı tamamlayıp geliyorum. Evet, burada son yaptığım kaydırmadan sonra ipimi kestim. Şimdi burayı nasıl yok edeceğim? İlk baştaki ilmekten şu şekilde arkadan geçip öndeki ipimi arkaya çekiyorum. Tekrar buradan ipimi ön tarafa alıyorum. Burada bir ilmek varmış gibi devam ediyor gibi arkadaşlar, görüntüyü elde etmemiz gerekiyor. Tekrardan ben bunu
Bakın buradan şu şekilde iç tarafa doğru çektim. Evet. Şöyle. Evet, elinizle de düzeltin. Şimdi içteki ipimi de aralardan geçirerek yok etmiş olacağız. Şimdilik dursun. Evet. Burası çantamın ön tarafı. Ne tarafı düzgünse orayı ön taraf olarak kabul edebilirsiniz. Gerçi burası da düzgün ama hani burada ipi bitirdiğimiz için burası arkaya gelirse daha iyi olur. Burası ön taraf arkadaşlar. Şimdi ipimi tekrardan alıyorum. Bakın ipime tek kat aldım bu sefer. Ve şu an elimde 3.25 numara, şöyle göstereyim. 3.25 numara tığım var. Hemen şunu kenara çekeyim. Kulp kısmı için başlayacağız. Yani kulp kısmı dediğim şuradaki çıt çıt kısmını oluşturacağım. Onun için arkadaşlar şöyle ipime tekrardan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, şöyle bakalım, çok da eni geniş olmasın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, şöyle bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle hani göz kararı da, evet, 6 tane zincir çekiyorum. 6 zincirimden sonra geriye dönerek burada 5 tane 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 adet sık iğnemi yaptım. Şöyle çevirdim. Bakın zincir çekmeden ilmeğimi yükselttim. Toplamda 1, tekrardan bütün ilmeklere girerek 2, 3, 4 ve 5. İlmeğimi yükselttim. Geri döndüm. 1, 2, 3, 4, şöyle 5. İlmeğimi yükselttim. 1, 2, 3, 4, 5. İlmeğimi yükselttim. 1, 2, 3, 4, 5. Evet, toplamda 1, 2, 3, 4, 5 sıra ördüm arkadaşlar. Bu 5 sırayı bakın şöyle olacak. Buradan tutturup şöyle çıt çıtımla buraya tutturmuş olacağım. Yani şurada bir şu şekilde bandaj olacak. Hemen burayı tamamlayacağım. Kaç sıra yapacağız? Hemen bunu tamamladıktan sonra gösteriyorum sırasını. Evet arkadaşlar, toplamda 20 sıra bu şekilde 5 sık iğne olacak şekilde sıramızı tamamladık. Bakın şimdi eksiltme yapacağım ve uç kısmına şöyle bir üçgen yapmış olacağız. Eksiltmemiz için tekrardan bakın ilmeğimi yükselttim, çevirdim. Diptekine batmıyorum. Şurada hemen bir sonrakinden 1, 2, 3, 4 tane sık iğne yaptım. İlmeğimi yükselttim, çevirdim, dibe batmıyorum. 1, 2, 3 tane sık iğne yaptım. Dibe batmıyorum. Bir sonrakinden tekrardan 1, 2 tane çevirdim. Dibe batmıyorum. Buraya bir tane sık iğnemi yaptım ve üçgen bir görünüm elde etmiş olduk. Şimdi burada ne yapıyorum?
Kenarlardan ilk başta düz tarafı, ters tarafı belirleyelim. İki tarafta aynı gibi görünüyor. Yani şurası daha iyi gibi sanki. Yine aynı şekilde buradan devam edeyim ben. Burada ip kaydırma yöntemine bakın şöyle. Bütün kenarlara uygulayacağım. Daha temiz bir görüntü elde etmiş olacağım böylelikle. Şöyle. Evet, bu ip kaydırmayı devam ettirip tekrar bu uca gelene kadar bitirelim. Evet, bakın bu şekilde çıt çıtımı yerleştirdim bu kısma. Şöyle diktim. Ve bu kısmı da arkadaşlar buraya birleştirdim. Dikişi artık yaparsınız. Hani buraya atlamak istedim. Çok zor değil. Tahmin edersiniz ki. Şimdi şu küçük parçalarımızı hemen göstereceğim. Sonrasında videomu tamamlamış olacağım. 4 numara tığımı alıyorum. Bakın halkanın içerisinden geçtim. Buraya bir iki zincir çektim. Sık iğne yaptım, çok pardon. Şöyle çevirdim. Birinci yuvanın içerisine geçişimi yaparak buradan şöyle bir sık iğne yaptım. Evet, sonra şu kenar kısımlardaki ilmeklerden geçerek aşağıdan ve yukarıdan, bakın 4 kat olmuş oluyor. İlmeğimi aldım, çektim, çevirdim, kenara denk geldi. Tekrardan bu ikisini aldım. Bunu tek kat da yapabilirsiniz, ince bir kulp isterseniz. Ben çift kat yapıyorum şu an. Bakın böyle çevire çevire tam kenardaki ilmeklerin hepsini bir kavrayarak tığınızdan geçirin, ilmeğinizi o şekilde çekin. Alt kısma giriyoruz. Evet, bunu bir 90-100 santim kadar uzatın veya hangi büyüklükte olsun, uzunlukta olsun istiyorsanız buna göre kulbunuzu ayarlayın. Evet, diyelim ki ben 90 santim kadar yaptım. Hemen diğer kulbu alıyorum. Diğer kulptan da bakın şu şekilde şöyle hemen çevirdim. Girişimi yaptım. Buraya şu şekilde sık iğnemi yapıyorum. Sonra ikinci sık iğnemi de tekrar bu kısma yapıyorum. Buradan ipimi keseceğim. İpimi kestikten sonra da diyelim ki kestik. Şu ipim kesili. Şu kısımdan, bakın kenar kısımdan bu ipimizi şu şekilde çekip burayı tamamlayacağız. Tekrardan şu aradan arkadaşlar bakın burayı şöyle ilmek varmış gibi tekrardan bu iç kısımdan geçin ve burayı da tamamlamış olacağız. Bu şekilde sap kısmını da bitirmiş olacağız. Evet, çantam bu şekilde arkadaşlar. Yapımı çok basit, çok pratik. Tamamlamış olduk. Evet, videomun sonuna geldim. Kağıt ipten yaptığım mini çantamın tüm detaylarıyla birlikte sizlerle yapmış bulundum. Bir sonraki videoda yepyeni tasarımlarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.